Çoğu insan sineklerin tanrısını İkinci Dünya Savaşı'ndan kaçan çocukların hikayesi sanır. Oysa bu yanlış. William Golding bu adayı çok daha ürkütücü bir zaman için kurguladı. Henüz yaşanmamış üçüncü bir Dünya Savaşı'nın bir atom savaşının ortasında. Yani bu hikaye geçmişte değil, belki de hala önümüzde duran bir gelecekte geçiyor. Golding, İkinci Dünya Savaşı'nda bir deniz subayı olarak insanın ne kadar vahşi olabileceğini bizzat görmüştü. Ve o karanlık deneyimle bizi ıssız ama cennet gibi bir adaya bırakıyor. Ama bu bir tatil hikayesi değil sevgili dostlar. Uçakları düşen bir grup Britanyalı çocuğun yanlarında hiçbir yetişkin olmadan kurmaya çalıştıkları o yeni dünyanın nasıl bir cehenneme dönüştüğünün öyküsü. Sineklerin tanrısı sadece çocukların kavgasını anlatmaz. Demokrasinin diktatörlüğe, mantığın batıla ve masumiyetin saf kötülüğe mağlup oluşunu önümüze koyar. Bugün Ralph'in o meşhur deniz kabuğuyla topladığı meclisin nasıl dağıldığını, Piggy'nin gözlüklerinin neden kırıldığını ve canavar denilen o hayali korkunun bir toplumu nasıl köleleştirdiğini göreceğiz. Hikaye, altın sarısı saçları olan Ralph ve astım hastası, şişman ama zeki domuzcuk Piggy'nin sahilde bir deniz kabuğu bulmasıyla başlar. Bu kabuk, medeniyetin ve demokrasinin sembolüdür. Ralph, kabuğu üflediğinde adanın dört bir yanına dağılmış olan çocuklar sahile toplanır. Bir lider seçilmesi gerekir ve Ralph, karizmasıyla liderliği alır. Ancak bir de Jack vardır. Koro başı olan, otoriter ve avlanma hırsıyla dolu Jack. Liderliği kaybettiği an o görünmez savaşla başlar. Ralph'in tek derdi kurtulmaktır. Bunun için tepede sürekli yanan bir ateş olmalıdır. Jack içinse önemli olan şimdidir. Kan dökmek, avlamak ve hükmetmektir. Golding burada bize siyasetin en temel ikilemini sunar. Uzun vadeli kurtuluş mu yoksa anlık hayvani tatmin mi? Medeniyetin ilk çatlağı tepedeki ateşin sönmesiyle oluşur. Jack ve grubu al peşinde koşarken ufuktan geçen bir gemiyi kaçırırlar. Ralph öfkelidir ama Jack bir domuz öldürmenin verdiği o vahşi hazla sarhoştur. Yüzlerini boyamaya başlarlar. Bu boya sadece bir gizlenme aracı değildir. Britanyalı terbiyeli bir çocuk kimliğinden sıyrılıp hiçbir kuralın olmadığı vahşi kimliğine bürünmenin maskesidir. Domuzcuk Piggy bu süreçte aklın sesidir. Ancak adada akıl fiziksel güç karşısında hep aşağılanır. Domuzcuğun gözlükleri adadaki tek teknolojik ve mantıklı araçtır. Çünkü ateşi o gözlüğün camlarıyla yakarlar. Ancak Jack, domuzcuğun gözlüğünün bir camını kırarak aklın yarısını devre dışı bırakır. Artık adada mantık topallamaya başlamıştır. Çocukların en büyük düşmanı geceleri ormanda dolaştığına inandıkları hayali bir canavardır. Jack bu korkuyu bir yönetim aracı olarak kullanır. Sizi canavardan ben korurum diyerek çocukları kendi etrafında toplar. Korku, rasyonel düşünceyi yok eder ve insanları otoriter liderlere muhtaç bırakır. Aslında ortada bir canavar yoktur. Sadece ölen bir paraşütçünün ağaçlara takılan cesedi rüzgarda sallanmaktadır. Ama çocuklar buna bakmaya cesaret edemezler. Sadece Simon, o mistik ve sezgisel çocuk gerçeği arar. Simon, adanın derinliklerinde bir kazığa geçirilmiş domuz başıyla, yani sineklerin tanrısıyla konuşur. O kafa Simon'a gerçeği fısıldar. Ben dışarıda bir yerde değilim. Ben sizin bir parçanızım. İçinizdeki karanlığım. Simon, canavarın aslında sadece ölü bir adam olduğunu müjdelemek için aşağıya, ayin yapan çocukların yanına koşar. Ancak Jack'in grubu vahşi bir dansın ve trans halinin içindedir. Karanlıkta gelen Simon'ı canavar sanarak ya da öyle inanmak isteyerek elleriyle ve dişleriyle parçalarlar. Bu geri dönüşü olmayan noktadır. Simon'ın ölümüyle adadaki ruhsal temizlik ve sağduyu tamamen yok olur. En acısı da Ralph ve domuzcuğun da bu vahşete bir şekilde dahil olmalarıdır. İnsan doğası, kitle psikolojisi içinde en iyileri bile bir canavara dönüştürebilir sevgili dostlar. Deniz artık Simon'ın cansız bedenini alıp götürürken ada artık tamamen Jack'in, yani tiranlığın elindedir. Jack ateşi kontrol etmek için domuzcuğun kalan tek gözlük camını da çalar. Ralph ve domuzcuk haklarını aramak için Jack'in kalesine giderler.
Ralph hala deniz kabuğuna yani düzene inanmaktadır. Ancak Roger adındaki çocuk tepeden dev bir kayayı yuvarlar. Kaya domuzcuğu ezer ve o meşhur deniz kabuğunu binlerce parçaya ayırır. Domuzcuk yani akıl deniz kabuğuyla birlikte parçalanarak yok olur. Artık adada konuşacak, tartışacak veya kural koyacak hiçbir şey kalmamıştır. Ralph yapayalnızdır. Jack ve kabilesi adadaki son insanı yani Ralph'i avlamak için bütün adayı ateşe verirler. Ralph ormanda bir av gibi kaçarken adanın her yeri alevler içindeyken sahilde bir deniz subayıyla karşılaşır. Dumanı görüp gelmişlerdir. Çocuklar bir anda vahşiden ağlayan küçük çocuklara dönüşürler. Subay, "Daha iyi bir iş çıkaracağınızı sanmıştım. Sonuçta siz Britanyalı çocuklarsınız," der. Bu final tarihin en acı ironilerinden biridir sevgili dostlar. Subay çocukları kurtarmıştır ama onları kurtardığı gemi de aslında yetişkinlerin savaşını yürüten bir savaş gemisidir. Çocukların adada yaptığı küçük vahşet, yetişkinlerin dünyada yaptığı büyük savaşın minyatürüdür. Ralph, insan kalbindeki bu karanlık ve akıllı sadık dostu domuzcuğun ölümü için hıçkıra hıçkıra ağlar. William Golding bu romanıyla bize aslında şunu anlatır sevgili dostlar. Toplumun kuralları ve kanunları olmazsa içimizdeki o vahşi hayvan çok çabuk dışarı çıkar. Sineklerin tanrısı İbranice'de Beelzebub demektir. Yani şeytanın bir diğer adıdır. Ama bu şeytan dışarıdan gelmez. O, medeniyetin koruması çekildiğinde her insanın içinde uyanmayı bekleyen bir potansiyeldir. Bu eser, demokrasinin ne kadar kırılgan olduğunu ve eğitimin, terbiyenin, ahlakın aslında ne kadar ince bir ip üzerinde durduğunu hatırlatır. Domuzcuk Piggy'nin gözlükleri kırıldığında bizim de görüş açımız bulanır. Şimdi o adanın dumanlarını arkamızda bırakıyoruz sevgili dostlar. Ama Ralph'in gözyaşları hepimizin gözyaşlarıdır. Sineklerin tanrısı bize bir uyarıdır. Eğer içimizdeki canavarı tanımazsak onu kontrol edemeyiz. Eğer bir gün bir topluluk içinde haklı olanın değil de güçlü olanın borusu ötmeye başlarsa o ıssız adayı hatırlayalım. Ve unutmayalım, deniz kabuğu elimizdeyken konuşmak kolaydır. Asıl mesele deniz kabuğu parçalandığında insan kalabilmektir.